ve yükselen burcu balık olan dostlar, Kasım ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Kasım ayında bir tutulmamız daha olacak. Kasım ayının 8'inde bir tutulma Boğa burcunda gerçekleşiyor. Hemen Ekim ayının sonlarında yaşadığımız güneş tutulmasının tam karşı alanında. Dolayısıyla bir seyahat, bir gezi veya işle ilgili bazı gelişmeler mevcut olmuş olabilir gündeminizde. Bu tutulmayla beraber orada mevcut attığınız adımların tohumları artık görünür olacak. Biliyorsunuz tutulmaların etkileri uzun vadede olacaktır. Ve uzun vadede gelişecek konularda aslında sizin için bazı yerleşim yerinizi değiştirmek, idealler, hayaller kısmında mesela uzak hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak anlamında da gelişebilir sevgili balıklar. Özellikle 9. evinde tam karşısında olduğu için çok seyahat yaptıracaktır size. Birçok seyahat yaparken bunlar işle ilgili olabilir. Ticari konular, yeni anlaşmalar, girişimler olma anlamında olacak. Bir diğer önemli konu ise Mars İkizler Burcu'nda ay başında hemen retroya başladı ve ay sonuna kadar retrosunu devam ettirecek. İkizler olduğu için. Siz de bir değişken grup burç olduğunuz için sizi etkileyen bir tutulma. Öncelikle şunu söyleyelim. 4. evinizden geçeceği için Mars retrosu, aile yaşantınız, kökleriniz, çocuklarınız, belki ebeveynleriniz, onların yaşamları da olabilir. Orada bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Tabii ki özellikle doğum haritanızda bir Mars'ınız balıkta, ikizlerde, yayda veya başaktaysa bu bahsettiklerimden daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yani hayatınızın hemen her alanında etkiler geliştirebilir. Dediğim gibi tutulma aksına da baktığım zaman önemli bir girişim, önemli bir gelişme, önünüzü, ufkunuzu açacak bir gelişme. Çünkü zaten yaşadığımız güneş tutulması su grubunda olduğu için sizin için önemli ve fırsat veren bir yapıya sahip. Yani su grubunda size dost bir alanda olduğu için bu gelişmelerin özellikle bence uzak hedeflerinizle, hayallerinizle ilgili olabileceğini söyleyebilirim. Öncelikle yerleşim yeriniz, belki yaşadığınız mekanlarla çok sık sorun yaşayan bir balıksanız, özellikle yükselen burcu balıklar daha çok böyle durumları yaşayabilir. Bir de Mars'ı değişken grup burçlarda. Bu konuda kalıcı bir değişime doğru gidiyor olabilirsiniz. Doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Fakat burada uyarmam gereken şu: Mars retro, evet sizin de böyle bir Mars'a sahip olduğunuzu düşünürsek eğer, çok ciddi konularda hareket etmek, karar almak için biraz beklemenizi tavsiye ederim. Özellikle Ocağın 15'ine kadar. Çünkü Ocak 15'te Mars'ın retrosu bitecek ve bizim hareket alanımız açılacak. Zaten şu da var. Şimdi Mars retro yaptığında bizi biraz manipüle edebilir. Hani doğal hareketlerimizi, yapmak istediklerimizi yapamayabiliriz. Daha çok engelle, daha fazla sıkıntıyla, blokajlarla karşılaşabiliriz ki bu sizin sanki ailevi alanınızdan, aileyle ilgili konulardan olma olasılığı var. Bir de şu da var tabii, işle ilgili çalışmıyor olabilirsiniz, iş arıyor olabilirsiniz veya mesleki anlamda bir yenilik bekliyorsunuz diyelim, kariyer manasında. Şimdi bunlar için de bir değişim zamanı geliyor aslında. Özellikle ayın 16'sından itibaren bir şeyler değişiyor. Merkür Yay'a geçiyor, Venüs Yay burcuna geçiyor. Kariyer evinizde aile, işte özellikle sizin için özel olan her konu, hatta tüm alanları diyelim etkileyen bir alan burası, Yay burcu. Ve 22 Kasım'da Güneş de buraya geçecek ve tüm odağınız, merkeziniz aslında tüm hayatınızı şekillendirmek adına çalışacak. Ve 24 Kasım'da burada bir yeni ay doğacak. Şimdi insanın kariyer evinde, hayatının tepesinde doğan yeni aylar, bir de tabii tutulmadan da güzel etkiler aldığınız için bence çok önemli iş fırsatları getirecek birincisi. Beklediğiniz bir değişim varsa, bir statü değişikliği, bir iş değişikliği, yeni bir iş projesi, bunlarla ilgili önemli fırsatlar gelecek sevgili balıklar. Ayın sonuna doğru gerçekten sizin için gökyüzü çok parlak fırsatlar getirecek. Bir de şunu da söyleyelim. Şimdi aynı gün 24'ünde 2 derece Yay'da bir yeni ay olacak.
Şimdi hem yeni ayın hem de sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter aynı gün retrosunu bitiriyor ve Balık burcunda 28 derece. Hele bir 28 derecede yükselen veya güneşi veya özel bir yerleşimi olan bir balıksanız öyle güzel fırsatlar getirecek. Yani yeme de yanında yat diye bir deyim vardır ya, aynen onun gibi Jüpiter'in burcunuzda düz harekete dönmesi demek hayatınızdaki birçok kapıyı size aralayacağını işaret ediyor. Mesela maddi konularda bence çok iyi fırsatlar verecek. Diğer yandan ilişkileriniz bakımından baktığımızda burada bazı fırsatlar verebilir. Diyelim ki para akışınızda bir sorun var. Kazançlarınızda bir yavaşlama var veya bir durağanlık oldu. Ki olma olasılığı var Mars retrosunda. İşte bunlar sanki biraz ailevi yapılardan, ev gayrimenkul gibi konulardan hani olabilir. Bir satış da olabilir bakın. Buradan gelecek bir maddi gelir de olabilir ay sonundan itibaren. Böyle önemli gelişmeler bekliyor sizi sevgili balıklar. 15 ve 21 Kasım arasında ise daha destekleyici, yapıcı, hatta şans ve fırsatlar veren bazı gökyüzü görünümleri olacak. Çünkü gezegenlerin, güçlü gezegenlerin birbirine temasları olacak. Yine ayın sonunda 28 Kasım'da Mars ve Satürn arasında oluşacak olumlu açı bizim gücümüzü, konsantrasyonumuzu diyelim, kendimizi böyle dengeye koymaya çalıştığımız alanlarda bizi toparlayacak. Şanslıdır, fırsatlar getirir. Özellikle sizin 4. evinizden bir Mars geçtiği için buradaki dengeleri değiştirebilecek bazı yeni oluşumlar olabilir. Orada bazı problemler varsa, mesela aile içi çatışmalar sizin için daha olasılığı yüksek gözüküyor. Özellikle yükselen burcu balıklar için bu daha çok geçerli. Ev içindeki ebeveynlerle olabilir, işte oturduğunuz evin, işte kirada oturuyorsunuzdur, ev sahibiyle olabilir. Ev içinde bazı tadilatlar vesaire şimdi gibi durumlar eğer yaşıyorsanız, işte ayın sonunda yani 28'i civarlarında burada çok hızlı bir toparlanma, bir iyileşme var. Mars ve Satürn orada kalıcı bir çözüm getirebilir sevgili balıklar. Evet, mutlu bir ay diliyorum sizlere de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.